Hızdan konuma açın. Ana menü. Herkese selam arkadaşlar. Bugün garajımızda Honda ADV 350 motosikletimiz var. Bu motosikletin şikayeti kalkışlarda yoğun bir titreşime sahip olması. Motosikletimiz 16.000 kilometrede. Bu ilk titremeler aslında 4-5 bin kilometre civarlarında başladı. 12.000 bakımında serviste varyatör yüzeysel bir şekilde temizlenmiş. Balata spreyi ve hava tutarak sadece tozu aslında arındırılmış. Şimdi biz biraz daha detaylı bir işlem yapacağız. Bagaları da açacağız. Kuru yağımız var. Malzemeleri birazdan size göstereceğim. Kısa mesafe kullanmak, sık dur kalk yapmak, yavaş hızlarda yokuş çıkmak, haricen de devamlı dip gaz kullanmak da titreşimi arttırıyor. Ama problem değil. Bakımını yaparak bu titreşimi azaltacağız. 12.000 kilometrede bu yüzeysel temizlik yapıldığında 3-4 bin kilometre civarında yine oldukça titreşim azalmış. Tekrardan 5-6 bin kilometre kullandıktan sonra titreşim başlamış ve şu anda 16 bin kilometredeyiz. Şimdi bakacağız içerisi ne durumda, ne kadar kirlenmiş. Bakalım gözümüze tuhaf gelebilecek bir şeyler var mı? Hem de bir kolaçan etmiş olacağız içeriği. Hadi başlayalım. Şimdi temel olarak genel sökme işlemlerini yapabileceğimiz 1/2 lokma anahtar setimiz var. Bir tane büyük tork anahtarımız var. Haricen 2 tüp balata spreyimiz var. Burada bagalar etrafında kullanacağımız kuru yağlama yağımız var. Bu aslında zincirler için dry loop bisikletlerde de görebilirsiniz. Özellikle yapışkan, toz tutabilecek yağları tercih etmiyoruz. Kuru yağ olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü içeride devamlı çalışan ve yıpranan balata sistemi var. Bu balata tozları kullandığımız yağa daha çok yapışıp oraya zarar verebilir. Bir tane yanal tork vuran somun sökme takma makinemiz var. Standart VD40'ımız var. Temel olarak ihtiyaçlarımız bunlar. Filtremiz bu durumda. Oldukça kirlenmiş. Ancak bu kilometre aralığında normal karşılanabilir. Devam. Sadece burada kabloyu tutan vidamız onluktu. Haricen bir farklılık yok. Şimdi kapağımızı çıkardık. Kapağın ön bölgesinde normalde yoğun bir kirlenme, tozlanma görürüz. Ancak filtre görevini yapmış. Beklediğimden çok daha temiz çıktı iç kısmı. Sadece arka taraftaki rulman üstünde biraz tozlanma var.
O da daha önce rulman üstü yağlı kaldığı için tozları yağ toplamış. Genel olarak iç kısmı iyi görünüyor. Şimdi öncelikle ön metal pervaneyi çıkartacağız. 17 lokma kullanacağız bunu yaparken. Somun sökme makinesiyle bunu sökebilirsiniz. Ancak torklarken değerlerine uygun bir şekilde torklamasını yapacağız. Şimdi ön taraftaki pulu alıyoruz. Bunu takarken sakın karıştırmayın. Arka tarafa takmayacağız. Söktüğümüz bu burcun üzerinde 2 tane o-ring var. Söktüğümüz zaman o-ringleri de kontrol edelim. İyi durumdaysa temizliğini yapıp yağlayıp tekrardan yerine yerleştireceğiz. Şimdi bu debriyaj tasımız. İçerisinde balata tozu bekliyorum. Evet. Bu bizim kavramayı sağlayan balataların bastığı tas. Bu morarma da ısıdan dolayı oluyor. Arkadaşımız sol şeritte biraz fazla kalmış. Şimdi kayışı gözle ufak bir muayene yapabilirsiniz. Normalde kayışın ömrünü gözle anlayamazsınız ama bariz bir çatlak, yırtılma, aşınma varsa diye yine de bir göz gezdirmekte fayda var. İşte titreşimin kaynakları. Şimdi arka kısımdaki balatamızı da alacağız. İçeride tozlanma yine bu kısımda da olacak. Şimdi buradaki kapalı sistem rulmanımız yağını dışarı doğru atmış ve bu yağa da yine balata tozları yapışmış. Buranın da yine temizliğini yapıp rulmanı yağlayacağız. Şimdi temizlik kısmına başlıyoruz. Sökme aşamamız bitti. Yine şey geç, usta. Tamamına yani. Evet. Tamam. Bak ben çıkarıyor. Alttan ısıtacağım. Şimdi bu ön taraftaki tasımız. Aynı zamanda arka tarafta da 2 tane var. Kayışımız bu tasa oturuyor. Şimdi burada çok hafif böyle kanallaşmalar var. Buradaki amacımız bu yüzeyi parlatmak değil, kayış ve balata kalıntıları. Bunları alacağız. Kayışın tutunabilmesi için hafif mat bir yüzeye sahip olmamız gerekiyor. Bunu kesersin. Parmaklarını kullanmayı ilerliyorum.
Başlangıçta keçe ve balata spreyi kullanacağız. Sonrasında binlik zımpara ile devam edeceğiz. Son kez. Bu şu anki hali. Bu da öncesi. O siyahlıkları alabilmiş olduk. Balata buna sürtüyor değil mi? Evet. Bravo, kesersin. Şimdi bu kadar büyük bir lokmamız olmadığı için maalesef boru anahtarıyla sökeceğiz. Aynı zamanda bunu torklayamayacağız da. Şuradaki yeşil çizgiyi görüyorsunuz. Onun devamı da burada. Bu fabrikanın işaretlediği değer. Eğer elinizde tork anahtarı yoksa ve bu yeşil çizgileri tekrar kavuşturarak eski sıkma değerine en azından yaklaşabilirsiniz. Sıkça kullanılan bir yöntem. Bu arada sökmeden önce içeride şu anda debriyaj yayımız var. Parça yukarı doğru hareket etmek isteyecek. Vida tamamen gevşemeden önce ben üstten baskı sağlayacağım. Bu sayede parçanın yüzümüze fırlamasını engelleyeceğiz. Hele geliyor mu? Bakacağım şimdi. Herhalde şu an gelir. Böyle gideyim ben yavaş yavaş. Şu an bayağı bir boşa düştü. Sen bastırabilir misin? Ben bastırıyorum. Artık vidada yükü yok. Bastır. Çıkar çıkar. Çok yavaş. Olay bu. Diğer kabuğumuz tertemiz bu arada. Şeffaf olduğu için kirli sanmayın. Kir alt kısımda. Kaba yağını ilk başta almıştık. Şimdi tamamen montaj hazır hale getiriyoruz. Geriye sadece yağlaması kalacak.
Kesinlikle zımpara hiç gerek yok. Keçelerin çok içmesin de. Son olarak bagaları ve geriye kalan vida, pul ne var ne yok hepsini detaylı bir şekilde temizliyoruz. Son sprey bir geliyor. Bu arada final olarak bagalardaki şu farklılığa dikkat edin. Bu taraf kapalı, bu taraf açık. Bunun takma yönünü birazdan toplarken size göstereceğiz. En önemli şeylerden birisi de balatalara kesinlikle yağ bulaştırmamanız. Çünkü balataların biraz daha süngerimsi bir yapısı var. Yağı içine çekiyor. Dolayısıyla yağ bir kere bulaştıktan sonra temizliği pek mümkün olmayabiliyor. Bu fren balataları için de geçerli, debriyaj balataları için de geçerli. Tutuşu tamamen kaybedersiniz. Balata değişimine gitmek zorunda kalırsınız. Yağımız Motul Airx-Tek 300. Bu yağ özellikle yüksek ısıya dayanan, yüksek ısıda da katılığını kaybetmeyen bir yağ. Yani şöyle, varyatör aşırı ısınıyor. Zaten tasın morlaşmasından bunu anlayabilirsiniz. Fazla ısınıp dönme momentiyle beraber her yere sıçramasını istemiyoruz. Kayışa veya balatalara bulaşmasını istemiyoruz. O yüzden özellikle bu yağı tercih ettik. Burada silindirik bilyeler var ya. Onlara geçsin iyice. Dış kısımda kalan fazla yağ alıyorum. Şimdi burada sadece üst kısımda pin yuvasına gelmeyecek en başta. Pini daha kolay takabilmek için. Yine kayışın olduğu bölüme yağlı elle dokunmuyoruz. Üstüne doldur. Şimdi de komple sıvanacak artık. Yok. Değil, sıvama gibi değil. Bu zaten üstüne geçecek de sen boşlukları doldur. Oradaki tamam. Kafasını al hatta önce. İşte şöyle parmağımı döndürsem. Yani şuralarda falan çok şey olmasın. Dipte falan kalmayacak. Parmağınla al bence yine de bir bezle de bir kabaya alalım ya. Çok da... Kaba dediğim bence şu minde iz kalsın. Tamam, şu diptekiler var ya onları alalım. Tamam. Şöyle beze geçsin. Şu benim yağlı. Şu o-ringden üsttekini temizle kesin bence şurayı. Bence de sence de iş yapıyorsun. Şu o-ringin üst tarafında kalmasın. Ama orada yağlı görüyorsun değil mi? Ama bak o-ring şu içteki yağ dışarı çıkmasın diye şu. Yani üstte olmasın artık ya. Bu tarafa vermesin o. Şimdi o-ringin üstünde kalan fazla yağ aldım ve tasmanın dibinde kalan fazla da alacağım. Burada da aynı şekilde bak şu o-ringden altındaki dip köşedekini de alacağım şuradaki. O-ringin altında. O-ringden aldım. Üstte ve alttaki o-ringimiz var. En alttaki o-ringin de hizasını geçen güreşleri alıyorum.
Zaten şu an silme oldu. Şimdi baga montaj kısmına geçtik. Bagaların yönleriyle ilgili ufak bir bilgi vermiştim. Devam ediyoruz. Şimdi ön tarafta gördüğünüz gibi bu taraf daha açık. Metali görünüyor. Arka taraf daha kapalı. Böyle dışarı doğru bükülen bir kısım var. Yani plastik daha ön planda. Şimdi temelde mantık şu. Varyatörün dönme yönünde ne tarafa doğru bagalar momentumdan dolayı sürtünme oluşturacaksa o tarafa plastik tarafını denk getireceğiz. Yani metal metale değip aşındırmayacak. Bagalar varyatöre değen kısmı plastik tarafı olacak. O da aslında şu anda varyatörün dönme yönü saat yönünün tersinde. Yani plastikler sağ tarafa bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi Würth'ün kuru yağlama spreyi ile baga kapağımızı yağlıyoruz. Çok hafif bir film tabakası oluşturacak sadece. Şimdi bagaların olduğu kapağı yağladık ama bagaların çalıştığı kısmı yağlamayacağız. Bunlar kuru çalışan sistemler. Varyatör saat yönünde hareket ettiği zaman bagalar bu şekilde dışarı doğru açılıyor. Şimdi ilk açtığımızda varyatörü hatırlarsanız içeride çok yoğun bir toz vardı. Eğer bu kısmı yağlarsanız o tozlar yağa yapışacak ve burada çok kısa bir zaman içerisinde bagaların yuvalarında bir çamurlaşma yapacak ve baga hareketini azaltacak. Bu da motosikletin performansına doğrudan etki edecek. Şimdi arka tarafı kapatacağız. Başlangıç olarak somunun oturacağı dişleri balata spreyi ile iyice temizledik. Orta sert yeşil Loctite kullanacağız. O elini bırak. Evet. Yüzeyde yağ yok değil mi orada? Temizledin mi? Tamam, biraz daha sürebilirsin onu. Tek nokta üstünde çizgisel yayacaksın aynen. Tork anahtarımızı 79 Nm'ye ayarladık. Tutmayayım mı şimdi buradan? İlk şurada mekanizma var. Kırmızı Buradan yakar- tutarsan kırmızı mı şaşırırsın. Tutabilirsin oradan. Tamam. Hazır. Bebek gibi mi? İşte bu kadar.
Uzun olan vidayı en üste taktık. İlk taktığımız uzun olan vidaydı. Hiç o sesi duymuyorum bence. Yağlar hiç vurmaz. Çok hafif bir şey o sıkma. Değil mi? Elimle hissediyor musun? Tamam. Sıkıp söktüğüm şeylerde hiçbir şey yok. Hani çok rahat elimle sökülür. Gözün daha var. Ya. Bitmiyor sürprizi. Yok değil abi. Sıkıyorsun böyle. En altta da böyle. Çekiyor mu? Çekiyor. Bayağı harikayız. Sanki Cavır'ın motorunu topluyor. O zaman ortadan söktün mü? Ha? Oradan söktün ya sen. Şu ortadan söktün olamaz mı? Bir tane en son burada da vida varmış dedin ya. Ha evet. O uzun olabilir mi? Çünkü geriye bir sardım ben. Dağıttın mı? Onu da söyleyecektim bak. Ne diyor? İlk elle bir tuttur diye. Bir uzun vidamız daha vardı. Onu buraya koyduk. Atlamışız. Kaçta? Geriye en son varyatör filtresini tutan plastik kapak kaldı. Onda 2 tane tırnağı var. O tırnaklardan alt plastiği kurtarıyoruz. Bu şekilde varyatörün sünger filtresine ulaşacağız. Aynı zamanda geri montajını yaparken çok az bir şekilde filtre yağıyla yağlayabilirsiniz. Filtremizi yıkayıp onu da yerine yerleştireceğiz. Bunu alacağız. Bunu çekeceğiz mi? Nasıl? Yandık mı? Yarısına testere versin. Kendi şartına kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Bu arada bakım aralığını beklemeden sünger filtreyi temizleseniz iyi olur. Tabii ki bu hani devamlı şehir içinde çok da kirli olmayan yollarda gidiyorsanız sık yapmanız gereken bir şey değil ama bizimki oldukça kirliydi. Toz toprak görüyorsa motosikletiniz kesinlikle çok daha sık temizlemenizde fayda var. Tüm vidaları oturtuyoruz. Tamamını sıkmıyoruz. Şimdi kademeli olarak sıkacağız. Plastikte bu çok önemli değil ama metalde özellikle çapraz bir şekilde kastırmamaya dikkat etmek lazım. Son kez 2 adet plastik kapağımız var. Onları da vida kapamalarını oturtuyoruz. Ve işlemimiz tamam. Kayıt.